1954 yılının Mart ayı. Kuzey Vietnam'ın dağlarla çevrili ıssız bir vadisinde, tarih bir dönüm noktasına yaklaşıyordu. Burası Dien Bien Phu, adı o güne dek kimsenin duymadığı bu küçük vadi, bir imparatorluğun sonunu yazacaktı. Fransız komuta kademesi cesur bir plan kurmuştu, Viet Minh güçlerini açık bir muharebeye çekmek için vadinin ortasına tahkimli bir üs kurdular. General Henry Navarre'ın hesabına göre, hava yoluyla desteklenen bu kale alınamaz olacaktı. Kasım 1953'te binlerce Fransız paraşütçü vadiye indi. Kısa sürede 8 mevzi inşa edildi, her biri kadın isimleriyle anıldı: Batrice, Gabrielle, Anne, Huguette, Eliane, Dominue, Claudine ve Isabelle. Fransızlar bir şeyi hesaba katmamıştı, çevredeki dik tepeler, ağır topların taşınması için geçilmez sayılıyordu. General von Buyengiap ise farklı düşünüyordu. Binlerce işçi ve asker, parçalara ayrılmış topları sırtlarında ve bisikletlerle ormanlık dağlardan yukarı taşıdı. Aylar süren bu görülmedik lojistik seferberlik sayesinde, Giap'ın topları çevredeki tepelere gizlice yerleştirildi, mağaralara ve tünellere gömüldü. Fransızlar vadinin altındaydı, Viet Minh ise artık tepelerden aşağı bakıyordu. 13 Mart 1954 akşamı, sessizlik aniden parçalandı. Viet Minh topçusu, kimsenin beklemediği bir şiddetle Batrice mevzisine ateş açtı. Kuşatma başlamıştı ve ilk mevzi daha o gece düştü. 2 gün sonra Gabrielle de düştü. Fransız top ateşinden sorumlu albay, hesapları altüst olunca kendini suçladı. Vadideki tek pist gitgide daha tehlikeli hale geldi, artık uçaklar inemiyor, sadece paraşütle malzeme atılabiliyordu. Mart sonunda Anne mevzisi de boşaltıldı. Fransız garnizonu artık çemberin içine sıkışmıştı. General Christine de Castries kalede mahsur kalmış askerlerine moral vermeye çalışıyor ama her geçen gün çember biraz daha daralıyordu. Nisan ayı geldiğinde muson yağmurları başladı. Siperler çamur deryasına döndü, tüneller su doldu, yaralılar bakımsız kaldı. Buna rağmen Eliane ve Dominue tepeleri için göğüs göğüse çarpışmalar hiç durmadan sürdü. Gökyüzü artık Fransızların dostu değildi. Viet Minh'in uçak savar bataryaları paraşütle atılan yardımların çoğunu düşman hatlarına savurdu. Kalede açlık, cephane sıkıntısı ve tükenmişlik baş gösterdi. Viet Minh, klasik siper savaşı taktiklerini benimsedi, Fransız mevzilerine doğru kilometrelerce zikzak hendek kazıldı. Her gece hendekler biraz daha yaklaşıyor, çember adım adım daralıyordu. Sabelle mevzisi, kalenin güneyinde yalnız kaldı, ana üsse giden yol kesilmişti. Fransız yabancı lejyonu, Kuzey Afrikalı birlikler ve Vietnamlı paralı askerler, artık ortak bir kaderi paylaşıyordu, kuşatılmış, yorgun ve yalnız. Mayıs ayının ilk haftasında Viet Minh son büyük saldırısına hazırlandı. Giap, Sovyet yapımı roket atarları ve topçu ateşini eş zamanlı kullanarak kalan mevzilere yoğun bir bombardıman başlattı. 6 Mayıs gecesi, Viet Minh mühendisleri Eliane iki tepesinin altına kazdıkları tünele bir ton patlayıcı yerleştirdi. Gece yarısı gerçekleşen dev patlama, kalenin en güçlü savunma noktalarından birini yerle bir etti. 7 Mayıs 1954 öğleden sonra, kalan direniş çöktü. General de Castries'in karargahı ele geçirildi. 56 gün süren kuşatma sona ermişti ve Fransız Indoçin'in en büyük yenilgisi tarihe geçmişti. Yaklaşık 11.000 Fransız askeri esir düştü. Yüzlerce kilometrelik yürüyüşte çalışma kamplarına gönderilenlerden binlercesi bir daha evine dönemedi. Bu savaşın en sessiz ama en acı bedeliydi. Haberler Paris'e ulaştığında şok dalgası tüm ülkeyi sardı. Aynı günlerde Cenevre'de toplanan konferans, birkaç ay içinde Fransa'nın Indoçin'den çekilmesini ve Vietnam'ın ikiye bölünmesini imzaya bağladı. Dien Bien Phu, sadece bir savaş meydanı değildi, bir çağın kapandığının ilanıydı. Bir yüzyıldan uzun süren sömürgeci düzen, bu ıssız vadide, 56 günde çökmüştü. Bugün o vadide rüzgar sessizce esiyor. Ama tarih hala soruyor, bir imparatorluk, gücünün sonunu bu kadar küçük bir vadide bulacağını hiç tahmin edebilir miydi?